Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalar yeni haftaya startı verdi ve hemen soruları masanın üzerine koyduk. Önümüzde hangi haberler, hangi fırsatlar, hangi tehditler var? Amerika, Çin, Japonya, Fed faiz kararı, Powell'ın yapacağı açıklamalar, jeopolitik tansiyonların artması gibi birçok haber var. Hepsi birer birer bu hafta sahneye çıkıyor. Ve burada önce en kritik gelişmeyle başlayalım. Biliyorsunuz ki Amerika Çin'e yaptığı ithalatı son dönem içerisinde düşürmüştü. Ama Çin ne yaptı dediğimizde satışlarını diğer ülkelere kaydırdılar ve ilk kez bir tarihi eşiği geride bıraktılar. Çin'in mal ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aştı. Ve bu öyle büyük bir para ki bir Amerikan stadyumunu palet palet para ile dolduracak kadar devasa bir paradan bahsediyoruz. Tabi yine bu noktada son yapılan hamleler neydi diye hatırladığımızda Amerika ile Çin ticaret konusunda bir ateşkes imzalamıştı. Bu yaptığı ateşkes rakamlara direkt olarak yansıdı. Kasım ayı verilerinde Çin'in ihracatı yıllık %5.9 arttı. Bu hem ekonomist beklentilerini hem de bir önceki verileri geride bırakan büyük bir rakam oldu. Kısacası bu bizim için neden önemli dediğimizde Çin dünyanın lokomotifi ve onun globaldeki bu büyümeye devam edişi diğer ülkeleri de kuşkusuz ilgilendiren bir konu ve piyasaları rahatlatan bir konu. Amerika cephesine baktığımızda Fed bu hafta yatırımcıların odak noktasında olacak. Çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Arkasından Powell açıklamalar yapacak. 25 bas puanlık bir faiz indiriminin masada olduğunu, hatta çok büyük bir olasılık olduğunu şimdiden söylemek isterim. Bu ne demektir diye sorarsanız altın ve gümüş gibi emtialar zaten bir süredir yükseliş göstererek bize mesaj vermeye çalışıyor zaten. Peki neden altın ve gümüş parlıyor diye soracak olursanız dünya rezerv konusunda özellikle altına odaklanmaya başladı. Yani tek konu Fed'in faiz indirimi değil, devletlerin rezerv hamleleri de bu noktada çok önemli. Bugün gelen son veriler içerisinde Rusya'nın altın rezervleri konusunda tarihi bir eşiğe ulaştığı duyuruldu. Aynı esnada Çin'den de gelen açıklamalarda altın alımlarının devam ettiği ki aylardır bu alımlar Çin devam ediyor. Yani düzenli bir şekilde Çin altın varlıklarını artırmaya devam ediyor. Ve diğer ülkelerde de benzer durumlar var aslında. Zayıflaması beklenen bir dolar karşısında artık birinci seviyede güvenli liman olarak hem ülkeler hem yatırımcılar altın satın almaya devam ediyor. Artık Amerikan tahvilleri içinde bulunduğumuz dönemde güvenli liman konusunda ön plana çıktığını söyleyemeyiz. Özellikle Trump seçildiği an itibariyle ve içinde bulunduğumuz dönemde, yani özellikle Trump nedeniyle yatırımcılar Amerikan tahvillerine güvenmiyor. Tabii bunların dışında savaş, kaos ortamları da dünyada devam ediyor ve en son gelen haberler içerisinde Asya cephesinde Çin, Japonya arasında bir radar krizi vardı. Çin'in yaptığı bir tatbikat, karşılıklı olarak atışmaları gibi haberleri okuduk. Dün akşam gerilim son derece arttı. Konu burada nedir dediğimizde elbette konu Tayvan. Zaten bu konudan ben size bahsetmiştim. Ülkeler kendilerine yeni kaynak alanları arıyor. Amerika, Çin, Rusya, Japonya, hatta Avrupa, herkes burada masanın etrafında ve herkes yeni güç alanları peşinde. Tabii şimdi bu noktada biz neyi bekliyoruz? Piyasalar nasıl gidecek derseniz grafiklere geçip bunları inceleyeceğiz ama piyasaların odak noktası Powell'ın ağzından çıkacak kelimeler ile bu hafta şekillenecek diyebiliriz. Ama şu da çok net bir konu. Dünya savaş, kaos ve güç mücadelesi içerisine girdi. Piyasalar da açıkçası bu nedenle diken üstünde hareket ediyor. Ama bazı veriler de piyasaları rahatlattı. Çin'in gelen bu güçlü verileri piyasaları bir nebze olsun rahatlattı. Ama bu noktada asıl kırılma çarşamba günü faiz kararı sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak. Şimdi piyasaları incelemeye başlayalım. İncelemeye başlamadan önce YouTube algoritma ve botlarına karşı sizlerden desteklerinizi hızlıca rica etmek istiyorum. Videoyu şöyle bir durdurup beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Destek veren herkese de şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle Amerikan borsa tarafından piyasaları incelemeye başlamak istiyorum. Nasdaq önemli eşikler üzerinde tutunmaya devam ediyor. Günlük periyotta baktığımızda 25.000 seviyesinin üzerinde zirveye yakın bir alanda hareket ediyor endeks ve benim için önemli seviye 23.942 seviyesiydi. Haftalıkta da artık çok önemli bir
bir eşik olacak gibi görünüyor burası. Benim indikatörümde yer alan bu bulut 23.942 seviyesine doğru hareket ediyor. Bu benim için şu anlamı taşıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde 23.942 seviyesini kaybettiğinde Amerikan borsa endeksi burada yatırım yapmak değil, buradan kaçmak düşüncesinde olacağımı şimdiden beyan etmek isterim. Zaten Amerikan borsa tarafında son dönem içerisinde temkinli bir yükseliş dönemini anlatıyorum. Temkinli yükseliş dediğim nedir? Büyük çaptaki hisselerden pozisyonlar taşımak, küçük çaptaki hisselerde pozisyonları azaltmak bana göre en mantıklı seçenek, en mantıklı senaryoydu. Ve zaten bunu son süreç içerisinde yatırımcılar gördü. Küçük market cap değerine sahip hisseler ciddi düşüşlerle karşı karşıya kalırken büyük ve kaliteli şirketlerde daha güçlü duruşları izledik. Açıkçası haftalık açılışta Amerikan S&P 500'de ya da Nasdaq 100'de piyasaları etkileyebilecek önemli bir problem yok. Aksine zirve alanlara doğru yeniden geldikleri bir hareket sergiliyorlar. Direnç testlerini yapmaya hazırlanıyorlar bu bölge içerisinde. Bu da piyasalar için pozitif bir emare diyebiliriz. Bakınız altın tarafına geçtiğimizde ons altın son yaptığı hareketler içerisinde 4 saatlik periyotta benim indikatörümde ısınmaya başladığı bir bölge içerisinde. Bu 4200 dolar bölgesinde bir haftalık bir yatay süreç geçirdi. Bu yatay süreç sonrasında şu 4234 dolar seviyesinin üzerine yeniden atmasıyla 4366 dolar seviyelerine giden bir hareketi başlatacağını düşünüyorum. Kısa vade zaman diliminde altında mesela bir düşüş olur mu? Olursa nereye kadar olur? Gibi sorular da var. 3900 dolar ve 4000 dolar seviyeleri benim için bir alım noktasıydı. Ben artık bu seviyelere değil 4100 dolar, 4168 dolar seviyelerine odaklanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu işaretlediğim alandan daha aşağıya inen bir altın önümüzdeki dönem içerisinde beklemiyorum. Ve özellikle az önce anlattığım gibi ülkelerin rezervlerini altına daha fazla kaydırmaya başladığını okumaya devam ediyoruz. Çin, Rusya gibi ülkeler rezervlerini artırmaya devam ediyorlar. Altına olan ilgi çok net bir şekilde önümüzdeki süreç içerisinde de devam edecek. Ama burada bir aksine gidiş olursa ya da temel haber akışlarında bunun tersini görürsek bunu ben size muhakkak ki anlatırım. Ben bunu anlatana kadar kısa orta vadeli zaman diliminde altın portföyler içerisinde durmaya devam etmeli. Bu hem ons altın için geçerli hem gram altın için geçerli bir durum. Altın son süreç içerisinde bu istikrarlı hareketini sürdürmeye devam ederken gümüş ne yaptı dediğimizde gümüş biliyorsunuz ki sert bir yükseliş hareketi gösterdi. 54 dolar 42 sent kırılmasıyla birlikte direnç çizmeyeceğimden bahsetmiştim gümüşte. Ama son hareket alanı içerisinde hızla yükseldiği bir alan buldu kendine ve benim indikatörüme göre artık burada 56 dolar 80 sent seviyesini destek edinmiş durumda diyebiliriz gümüş için. Gümüşte bir tersine gidişi konuşabilmek için bu seviyenin altında kaldığını görmemiz gerekiyor. Yeni alımlar noktasında elbette gümüş için temkinli olmayı tercih ederim. Çünkü ben bir aylık periyot içerisinde gümüşü alın dediğim yerden gümüş %25, %30 gibi kazançlar verdi yatırımcıya. Ama altın tarafında aynı performansı görmedik. Altın gümüşe göre geride kaldı. Ben bu geride kaldığı alanı altının telafi edeceğini de düşünüyorum. Yani altındaki yükseliş gümüşle birlikte bana göre devam edecek. Aralık ayı içerisinde ben bu yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Tabii altın yatırımı anlamında Tether Gold da benim için önemli bir örnekti ve çok sık olarak anlattım. OKEX-TR borsasında altın alımı yapmak için bunun ideal bir ürün olduğundan bahsettim. Ve bu ürünü aldığınızda ons altın ya da gram altın almaktan bunun bir farkı olmadığından bahsettim. Bazı yatırımcılar da soruyor bu gerçekten güvenilir bir ürün mü diye. Son gelen açıklamalara baktığımızda Tether şirketi fiziki altın rezervlerini 116 ton seviyesine çıkartmış. Bakın bu çok ciddi bir rakam. Yunanistan gibi, Danimarka gibi, Avrupa'daki birçok ülkenin, Belçika gibi birçok ülkenin rezervlerini geride bırakmış durumda bir şirketten bahsediyoruz. O şirketin altına birebir destekli olan ürünü bu. Ben dijital tarafta işlem yaparken böyle alımlar, böyle değerlendirmeler de yapıyorum. Bunu kullanmak ve buradan altın işlemleri yapmayı tercih ederseniz video altına link bırakıyorum. OKEX-TR borsasından bunu inceleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış dostlar. Elbette Aralık ayında sadece altın, gümüş ya da Amerikan borsadaki yükselişleri anlatmıyorum burada. Aynı şekilde Borsa İstanbul'da da Aralık ayında yükseliş beklentimi size Aralık ayı başlamadan önce anlattım. İlk hafta gördüğünüz üzere görüntü şimdilik bu. Yukarı
yukarıya doğru hareket devam ediyor. Aralığın biri tam olarak neredeydi dediğimizde 1 Aralık burada piyasa 10.800 seviyesinde başladı. Şu anda 11.200 seviyesinde Borsa İstanbul. Ve söylediğim gibi Aralık ayı içerisinde rekor kırarak 11.600 bölgesi üstüne Borsa İstanbul'un yükselmesini bekliyorum. Ama burada temkinli yorumumu hatırlatmak isterim. Çünkü siyasi taraftan gelen her türlü gelişme Borsa İstanbul'u etkiliyor. Ama senin düşüncen nedir diye bana sorarsanız Aralık ayında yılı en iyi kapatmak için her şeyin yapılacağından bahsetmiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Borsa İstanbul'un rekor kırdığı, rekor seviyelere tırmandığı bir yıllık kapanış manşeti gazeteler için güzel olur diye düşünüyorum. Ve teknik olarak şunu söylemek isterim ki hem 4 saatlikte hem günlükte hem de haftalıkta 10.850 bölgesi çok kritik bir bölgeydi. Şu anda önü açık bir şekilde yoluna devam eden bir Borsa İstanbul var. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Aralık ayına en zayıf başlayan ürünler kripto para piyasası oldu diyebiliriz. Borsa İstanbul bile kripto para piyasasından daha iyi bir Aralık ayı başlangıcı yaptı. Bitcoin'de artık benim indikatörümde 94.000-95.000 bölgesi gerçekten çok önemli bir eşik haline geldi. Benim isteğim ve beklentim Bitcoin'den nedir diye soracak olursanız grafiğe baktığımda kısa vadeli döngüde şunu gördüm. 94.000 dolar seviyesi iyi bir direnç olarak çalıştı. Daha sonra 88.800 dolar seviyesi de iyi bir destek olarak çalıştı. Ve önümüzdeki süreç içerisinde Bitcoin'in daha aşağıya inen bir akış göstermesini beklemiyorum. Beklediğim şey 94.000 dolar, 95.000 dolar seviyelerine tırmandıktan sonra hızlı bir şekilde yukarıya doğru yeniden hareketlenmesi yönünde bir beklentim var. Elbette son süreç içerisinde Bitcoin olsun, altcoin'ler olsun aynı hareket yapılarını hiç bozmadı. Düştüğü yerden tırmanan, yükselen, hacim bulan bir piyasa görmüyoruz kripto para piyasasında. Yatırımcıların sabrının da tükendiğini, morallerinin bozulduğunu, canının sıkıldığını biliyorum. Ama global trend içerisinde biraz önce anlattım. Altında, gümüşte, kripto para piyasası haricindeki bütün piyasalarda her şey yolunda. Amerikan borsa tarafında herhangi bir bozulma yok. Haftaya gelişmekte olan ülkeler arasındaki borsalarda genel olarak yükselişte başladığını görüyorum. Yani özetle konuyu toparladığımızda Bitcoin ve kripto para sektöründe de artık kıpırdanmaların, canlanmaların kendini göstermesi lazım. Kısa vadeli hareket alanı içerisinde Bitcoin'in 90.300 dolar bölgesini kendine destek edineceğini de düşünüyorum. Bunu da eklemek isterim. Bakınız altcoin'lerde hareketlenme biraz daha kendini göstermeye başladı. Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da bulut testi resmen gerçekleşti ve buranın üzerinde tutunma gayreti var. Çok önemli bir eşiğe geldi. 3380 dolar seviyesi değil, 3180 dolar seviyesi benim için kritik bir eşik artık burada. Ethereum'un buranın üzerinde tutunması buradaki düşen trendi sonlandırdığı anlamına gelecek benim için bu hafta. Önemli bir direnç kırılımı arefesinde olduğunu düşünüyorum ve 3034 dolar seviyesi hala destek olarak çalışıyor. XRP'de bulut testi henüz günlük seviyede gerçekleşmiş durumda değil. XRP Ethereum'a göre biraz daha geride kaldı. En azından şu anda XRP'nin de 2 dolar 20 sent seviyesinde olmasını beklerdim ama bu beklentime XRP'nin de cevap vereceğini düşünüyorum. 2 dolar 20 sent seviyesinin üzerine tırmanıp Ethereum'la birlikte altcoin'lerdeki yükselişi tetikleyebilirler. Elbette bunların arasında Solana da var. Solana da bulut bölgesine doğru yakınsamaya başladığı bir hareket gösteriyor. Bu hafta özellikle çarşamba günü gelecek olan Powell'ın açıklamaları kripto para piyasası için de bana göre çok önemli olacak. Çünkü çok önemli direnç seviye testleri içerisinden geçiyor kripto para piyasası. Powell biraz güvercin açıklamalar yaparsa, piyasalara biraz güvenirse, Trump'la sürtüşmeyi sürdürmemeyi tercih ederse eğer piyasaları daha da yukarıya taşıyacak bir hareketin fitilini çarşamba günü ateşleyebilir. Ya da tam tersi bir kırılım da getirebilir. Elbette bunu bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Nasıl bir aksiyon aldık? Hangi yolda ilerliyoruz? Bu bizim için önemli. Sadece kripto para piyasası değil, tüm piyasalar adına önemli ve benim aldığım pozisyonlar, benim değerlendirdiğim pozisyonlar belli. Hangi piyasalarda yükseliş beklediğim belli. Ama bunların dışında piyasaların genel akışındaki gidişi ve ihtimallerden de bahsediyorum. Bu ihtimallerden bahsederken yukarı da çıksa sen bilmiştin, aşağıda düşse sen bilmiştin gibi yorumlar yapanlar da olur. Çok nadiren de olsa görüyorum böyle yorumları. Bunların videoları dikkatli bir şekilde izlediğine de inanmıyorum. Açıkçası kripto para piyasasında değişen çok büyük bir şeyler yok. Yani genel piyasalar da son bir hafta 10 günlük zaman diliminde biraz yatay hareket sergilemişti. Kripto para piyasasının da negatif ayrıştığı bir dönem geçirdik. Biz yatırımcılar olarak takip ettiğimiz sektörlerde, aldığımız ürünlerde sabırla
daha fazla yükselişi istemeye ve beklemeye devam edeceğiz. Aralık ayı içerisinde de pozisyonlarımızı dengeli bir şekilde ayarlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Çarşamba akşamı Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları sırasında canlı yayında YouTube Katıl'da sohbetimize iştirak edebilirsiniz. YouTube Katıl butonuna tıklayarak bize katılabilirsiniz. Bunların dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.